Herkese merhaba, ben Oğuz Seyhun. Bugün Güvenç'le birlikte sizin karşınıza öncelikle Türkiye'deki sağlık sisteminde, pazara erişimde yaşanan sıkıntılar, gelişmeler, fırsatlar neler olabilir onları konuşmak için karşınıza geldik. Ekonomik sponsorluğunda Market Access Today ile birlikte karşınızda olacağız. Birçok sosyal medya aracılığıyla bizleri seyredebilirsiniz. Amacımız zaman içinde gerek Türkiye gerekse küresel olarak sağlık alanında pazara erişimde yaşanan değişiklikler, transformasyonlar neler onları konuşmak. Zaman içinde de sizden gelen sorular ya da yorumlar doğrultusunda farklı konuklarımız da olabilir. Konunun uzmanlarına davet etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle bir süre karşınızda olacağız. İnşallah herkes için faydalı olur. Ben kısaca kendimden bahsettikten sonra sözü Güvenç'e vereceğim. Ondan da kendisinden bahsetmesini rica edeceğim. Ben yaklaşık 20 yıl kadar çok uluslu şirketlerde pazara erişim, geri ödeme, fiyatlandırma, dış ilişkiler, sağlık politikaları, hasta destek programları ve dijital değişim alanında çalıştım. Son 3 yıldır danışmanlık yapıyorum hem Türkiye hem de küresel platformlarda. 2024 yılının başından beri de Econix'le birlikte çalışıyorum. Şimdi Güvenç'e sözü vermek istiyorum. O da kendisinden lütfen kısaca bahsetsin. Sonra bugün üzerinden geçmek istediğimiz ana başlıklarımız var. Onlara geçeceğim. Teşekkürler Öznur. Dediğin gibi Econix sponsorluğunda Market Access Today için başlattığımız bu pazar erişimi gündemi videoları veya değerlendirmeleri için ilkinde hani seni burada görmek çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim öncelikle böyle bir fikri de ortaya attığın ve bu noktaya getirdiğin için. Ben de kendimden bahsedeyim. Dediğim gibi ilk kaydımız bu. Umarım devamını da bütün bir şekilde getirme şansımız olur. Güvenç Koçkaya ben. Tıp doktoruyum. Yaklaşık 15 yıldır sağlık ekonomisi ve pazar erişimi alanında çalışıyorum. Kamuda, akademide ve özel sektörde çalıştıktan sonra da işte Econix maceramıza başladık 2019'da. Şimdi de Market Access Today ile bambaşka bir yolla çıktık diyebilirim. Amacımız dünya, Özgür'ün de bahsettiği gibi Türkiye ve dünya gündemini pazar erişiminde burada tartışabilmek. Yer yer Türkçe, yer yer İngilizce olacak. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yapacağız birlikte. Çok teşekkürler. O zaman yavaştan bugün konuşmayı planladığımız konulara geçelim istiyorum. Günün en güncel konularından bir tanesi 23 Şubat 2024'te resmi gazetede yayınlanan beşeri tıbbi ilaçlar için 2024 yılındaki kur bilgisi. Dolayısıyla 2024 yılında beklendiği üzere bir kur güncellemesinin yapılmayacağı yayınlandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsun? Sence bunun sektöre aktarımı, yansımaları neler olacak? Görüşlerini alabilir miyim? Yani şöyle, aslında bununla ilgili ben LinkedIn'de paylaşımlarda bulundum temelde bazı noktalarda. Açıkçası gerçekten bu sabit kur politikası artık maksatını aşmaya başladı sektör açısından özellikle. Tamam, hani Aralık ayında bir erkenden yükleme yapıldı. Normalin %10 üstünde verildi ama o zaten o verilen şey ilk 2 ayda gitti şu anda. Bugün yine Econalix vardır bizim COSGAP desteğiyle yaptığımız bir proje. Sektöründen eminim takip eder. Şöyle yandan açıyorum. Onu da videonun montajında arkadaşlar ekler buraya. Orada mesela o sayfaya baktığımızda şunu görüyoruz. Yani gerçekten mevcut actual kur dediğimiz kur artmaya devam ediyor ve bir hani uzaya gidercesine gidiyor. Ve öteki tarafta da böyle o uzaya giderken arada böyle pıt pıt yukarı doğru giden ama hiçbir zaman o özellikle son 3-4 yıldır yetişilemeyen bir durum var. Ve şu anda mesela bugün itibariyle aslında kurun olması gerekir 17.54.83 şu anda mevcut mevzuata göre 17.54.83 verildi. Yine mevcut mevzuata göre şu anda 19.77.83 olması gerekiyor kurun. Yani kurun şu anda %12 daha aslında fazla. Zaten biz hani %10 fazla vermiştik Aralık ayında. Şu anda o %10'u aldık. %12 de üstüne çıkmamız gerekiyor. Yani bunun nedeni ne? Bunun nedeni seçimden önce geçtiğimiz yıl seçimden önce baskılanan kurun serbest bırakılması sonucunda seçimden sonraki dönemde normal yani beklenen üstünde bir artış olması. Bu sene biraz kontrollü gideceği söyleniyor birçok ekonomi yorumunda. Bu buranın gündemi değil o. Yani sonuçta o başka ekonomi programı çekersek bir gün
Onu da tartışırız kendi adıma. Ama burada gördüğümüz böyle bir durum var. Yani aslında şu anda sektör geriye gitmiş durumda tekrardan ve yılın 2. ayındayız. Bu önemli. Bakın yılın 2. ayında %12 içerideyiz. Bu ne demek? Bu şekilde devam ederse yani yıl içerisinde eğer kurun ekonomik beklentiler yönünde işte dolar kuru 40 liralara geleceği yıl sonunda yıllık ortalama 36 liralarda olacağını eğer tahmin edersek burada en azından bir %20 daha artacağı yani kurun %12 olan farkın %30'a kadar çıkacağını söyleyebiliriz. Eğer yıl içerisinde bir güncelleme yapılmazsa. Peki yapılır mı? İşte o muallak. Peki yapılmazsa ne olur? Biz aslında bugün onu konuşmaya çalışıyoruz. Açıkçası son dönemde senin de bildiğin gibi hani bu nedenlerden dolayı özellikle uygun fiyatlı ürünlerin piyasaya gelmeyişi veya yüksek fiyatlı ürünlerin geri ödemeyi yani yenilikçi ve patenti olan ürünlerin geri ödeme olmadan pazara verme süreci veya bunların da dışında tamamen yurt dışı ilaç süreçleri ne istemeleri firmaların ve ürünlerini sürekli geciktirmeleri sorunlarını yaşıyoruz ve bunu daha da yaşayacağız gibi görüyorum ben açıkçası. Bunun hani toplum sağlığı, vatandaşın sağlığa erişimden öte aslında başka bir sorunun da neden olacak. O da yerli üretim. Yani diyeceksin ki ne alaka yani yabancı ürün getirmezse yerli üretimle. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Bizim ilaç sanayimiz jenerik ürün üzerine konumlanıyor. Ve orijinali çıkmamış, orijinali geri ödeme almamış, piyasası oluşmamış bir ürünü bizim jenerik sanayimiz çıkarmıyor. Hani IMS'e bakıyor, IQVIA şimdi adı. Orada satış var. O zaman ben bunu çıkarayım diyor. Bu birincisi. Yani iş geliştirme bakış açısı şey değil çünkü. Hani bu ürünü ben getireyim yok yani. Hani orijinali yoksa hiç farkında değil. Çünkü bu arada dünyada bir sürü Türkiye'ye gelmemiş orijinali ve şu anda patenti bitmiş bir sürü ürün var. Onların hiçbiri Türkiye'ye gelmedi. Çünkü orijinali hiç gelmedi. Gelmediği için sen bunu hem jenerik ürünler olarak veya hani şimdi jenerik de denmiyor. Ne deniyor isim? Sağlık Bakanlığı farklı bir isim kullanıyor artık. Orijinale referans diyor. Jeneriklere ne diyor? Benzer ürün mü diyor? Evet, benzer ürün. Benzer ürün. Şimdi benzer ürün yapmıyorsun. Peki bunu nasıl ihracat da yapamayacaksın o zaman? Yani geride kalacaksın. Çünkü sen eğer bir ürünü yapamıyorsan nedenin ne? Çünkü orijinali sana gelmemiş patentliyken. Pazar oluşmamış. Sen farkına varmamışsın. Fikri mülkiyet hakkı o 6 yıldan sonra sana dosya açılmamış, ruhsat dosyası. Sen o bilgilere haiz olmamışsın. O nedenle üretemiyorsun bugün. Ondan sonra sıfır noktasındasın. Peki o ürünün talebi varsa mesela Türkiye'nin mal sattığı işte Afrika'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da veya Türkiye yapacaksın. Çünkü sen daha onu Türkiye'de ruhsatlamamışsın. Niye? Çünkü orijinali gelmemiş hiçbir zaman. Ve sen o üretime haiz değilsin teknolojik anlamda. Bu da ikinci bir neden olacak. Bu da ne olacak? Bizim yerli sanayimizin yeni yani patenti yeni bitmiş jenerikleri üretememesine neden olacağını düşünüyorum. Bunun hani uzun vadede çok olumsuz sorunlar da yaratacağını düşünüyorum. Özellikle yerli sanayimiz için. Çok teşekkürler görüşlerin ve yorumların için. Aslında bir de bunun üzerine gelen hepimizin bildiği ürünler geri ödemeye girerken verdiğimiz %41 iskontolar var ilaç firmaları tarafından. Dolayısıyla o iskontolarla da zaten artık iş geri ödeme tarafında çok zor yerlere giriyor gibi. Dolayısıyla bundan sonra gelen sorum da aslında biraz onunla alakalı. Biz danışmanlığı yaptığımız firmalarda da sektörde de çoğunlukla artık şöyle eğilimler görüyoruz. Firmalar geri ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemesinden ziyade alternatif ödeme metotları ve yöntemlerini araştırıyor durumdalar. Genellikle cepten ödeme ya da özel sağlık sigortaları veya özel emeklilik fonları tarafından ürünlerini pazara verme ve bu şekilde fonlamak istiyorlar. Bu konuyla ilgili görüşleri nelerdir? Bu yaklaşımın güçlü ve zayıf yönleri neler? Bir de Economics olarak ve Market Access Day olarak biz Türkiye istatistiklerini detaylı çalıştığımız için şunu da senden öğrenmek istiyorum. Yıllar içinde cepten ödeme trendleri ne durumda? İnsanlar daha fazla cepten ödüyor. Bunların hepsini birlikte bir yorumlarsan çok sevinirim. Şimdi
tabii konuyu e, dünya toz ve gaz bulutundan da alabilirim. Çünkü aslında işte sağlıkta dönüşüm projesi başlamadan önce Türkiye'de gerçekten insanlar hem doktora hem ilaca paralar harcıyordu. Geçen zamanda bu bayağı bir törpülendi. Yani özellikle işte bıçak parası denilen sağlık hizmetine ödenen rakam gitti. Onun yerine daha az ama herkesin ödediği. Yani şimdi orada mesela hasta olanlar ödüyordu bir şeyler. Atıyorum ameliyat olacaktınız. Bir doktora işte muayenehanesine gidiyordunuz. Bir muayene ücreti veriyordunuz. İşte belki orada bir ücret veriyordunuz. Ama hasta olduğunuzda bu durum oluyordu. Yani risk durumunda oluyordu. Bu zaman içinde o durum olmadan herkesin az az ödediği bir döngüye döndü temelde. İşte muayenehaneler kapatıldı falan insanlar. Ama daha sonra yavaş yavaş bu ödenen rakamlar işte katkı paylarının arttırılmasıyla farklı rakamlara geldi. Yani bugün örneğin 60-70 liralık bir ilacı satın alacağını insanlar artık ya yazdıracağına doktora gidip eczaneden satın almayı tercih ediyor. Çünkü doktor ücreti, reçete ücreti, işte katılım payı, hele bir de orijinalse onun farkını vesaire topladığında belki 60-70 liralık normalde cebimden alsa, bu arada tabii Türkiye'de reçetesiz ilaç satıldığının gerçekliğini kabul ettiğimiz için bu var yani. Hani antibiyotik, antidepresan gibi takibe olan ilaçlardan değil ama hani takip dışında olan ilaçlar için bugün 50-60 liralık ilacı almak için 70-80 lira ödemen gerekiyor eğer doktora gidip yazdırdıysa. O zaman vatandaş zaten bunu böyle alır. Şimdi vatandaş buna alıştı bir taraftan. Bir taraftan vatandaşın cepten aldığı bazı işte soğuk algınlığı veya gripte kullandığı toz ürünler var. Hani isim şimdi söylemeye ürün yerleştirme olmasın. Olmaz. Mesela onların fiyatları olmuş 250 lira 300 lira. Yani az rakamlar değil yani. Suya katıyorsun ne için? İşte soğuk algınlığında içiyorsun rahatlıyorsun. İçinde parasetamol falan var. Şimdi bunlar olmuş 250-300 lira 10 tanesi. Şimdi diğer taraftan diğer maliyetler vatandaş bu gelişmeler ışığında bir taraftan da bu işte özellikle hizmetler diye bir şeyler yapıldı SGK'da hatırlarsın. Bazı işlemlere üniversite hastanelerinin fark alma hakkı tanındı. Bu nedenle üniversitelerde o işlemlerde hastalardan fark talep edebiliyorlar. Vatandaş tekrardan para ödemeye başladı aslında. Eskisi kadar değil mi? Şimdi geldiğimiz noktada o zaman vatandaşımızın para öder hale geldi. O zaman vatandaş tekrardan para öder hale gelince siz bir ilaç firması olarak ürününüz eğer hastalığın ödeme istekliliği içerisindeyse temelde piyasaya verdiğinizde satıyorsunuz. Şimdi diyeceksin ki peki ama herkes alamıyor. Hayır öyle bir şey yok. Bak şöyle bir istatistik var elimizde. Türkiye'de 85 milyon insan var. 9 milyon Türk vatandaşı yurt dışına 2023 yılında çıktı. Şimdi 9 milyon insan yurt dışına çıkabilecek parası var. %12 yaklaşık. Demek ki %12'miz bizim satın alma gücü açısından satın alabiliyoruz. 9 milyon kişi dediğimiz Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla nüfusa sahip. Bu çok net. Yani Belçika'yı, Hollanda onu bunu topla 9 milyon etmiyor. Şimdi o zaman 9 milyonluk bir cepten pazar var bizde. Bunu hatta biraz daha zorlu 10 milyon. 10 milyon. Ve bunlar parası olan kesim. O zaman siz bir tedavi getirip bu parası olan kesime ödeme istekliliği analizlerini doğru yaparak, bu arada bir de öyle bir şey var, doğru yaparak eğer ürünü doğru fiyattan koyarsanız piyasaya satmaması için hiçbir imkan, neden yok. Bakın burada en önemli örnek ben hani HPV aşılarını örnek vermek istiyorum. Türk kadını son dönemde HPV ile tabii bilinirliği arttı ve farkındalığı arttı diyelim. Bugün 3 doz aşıya 10 bin lira neredeyse ödeme yapıyor. Artı doktor muayenesi vesaire veya eczanede yaptırdı her neyse. 10 bin lira ödüyor. Ne için? Kanser olmamak için. Bak daha kanser değil yani. Hani sağlıklı bir Türk kadını 10 bin lira veriyor. Yine istatistikten devam edelim. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında Türkiye'de 300 bin adet aşı satıldı. Bu 100 bin kadın demek. 100 bin kadın Türkiye'de
10 bin lira ödedi. Büyük rakam. Peki o zaman şimdi bunu gören gözler ne yapsın yani? Tamam mı? Bu ortada, bu gerçek, bu duruyor. O zaman siz buna göre daha bir kurgularsınız. İşte bazı kalp rahatsızlığında kullanılan ilaçlar var. Bedellerini bilmiyorum ama insanlar alır. 2.000 lira olsun, 3.000 lira olacak. Ne olacak ki? Ölmeyeceğim ben. Hani ayda ölmemek için 3.000 lira veririm. Çünkü günde hani 60 lira olmuş bir sigarayı düşünürsem ayda 2.000 lira sigara parasından bir tık daha yukarı sigaraya vereceğim parayı buraya veriyorum ve kalp yetmezliğimde ejeksiyon fraksiyonum artıyor. Bu çok güzel bir trade-off. Baktığında yani takas diyelim şimdi İngilizce plaza diliyle konuşmamaya çalışalım. O anlamda hani burada tabii ne ön plana çıkıyor Özlem? Firmaların aslında pazara verdiğinde ürünün satıp satmayacağını, daha doğrusu vatandaşın o parayı, sonuçta referans fiyat falan filan var. Sonuçta firmalarda kafasına göre fiyat belirleyemiyor. Böyle de bir gerçeklik var. Türkiye'deki ilaç fiyatları firmaların mevzuat doğrultusunda referans ülkelerdeki fiyatları çarpı işte biraz önce konuştuğumuz sabit kurla belirleniyor. Bu belirlenen kur üzerinden bir rakam ortaya çıkıyor. Atıyorum 2.000 lira çıkacak. Bunu zaten biliyorsun. Yani ruhsattan önce hani 5 yıl önce aslında tahminleyebiliyorsun yani günün sonunda doğru projeksiyon yaparlarsa. Peki bunu bu noktada biliyorsan o zaman firmaların yapması gereken de firmalar bunun için ödeme istekliliği çalışmaları yapması lazım. Vatandaşla takas yani trade-off İngilizcesi tam Türkçesi yok. Time trade-off veya işte bazı şeylerin Türkçesi de. Bu analizleri yapıp günün sonunda evet yani biz şu kadarlık bir hasta popülasyonu böyle bir maliyet koyarsak ortaya hastalar bunu satın alır. Biz de satarız şu kadar adet. Bu kadar adet satmamız için de işte böyle ondan sonra da işte onların ticari işte dağılımları yok saha çalışması MSL'di işte ne bileyim kaç mümessil olacaktı vesaire bunlar zaten diğer ince şeyler ama bu arada yapılmaya başlandı. Hani o ayrı mesele. Ama özellikle ödeme istekliliği çalışmaları Türkiye'de çok yapıldığını duymadığım çalışmalar. Burada eksiklik var diye tahmin ediyorum. Ama özel bir pazar oluşmaya başladığı için artık muhtemelen firmalar için önemli olacağını düşünebiliriz. Diğer buradan hani bağlayalım. Hani bu iki süreçlerden galiba hani soru oraya bağlar mısın dedim. Orada da şöyle bir durum var bence hani bugün içerisinde. Tabii ki hani bu tarz bazı işte dediğim gibi hani 2.000 liraya aylık sigara parası yerine 3.000 liraya kalp yetmezliğinden koruyan vermek veya kanser olduğunda uğraşmamak yerine kansere hakikaten hani bu arada çok net veri var. %85 azaltan bir aşıdan bahsediyoruz. Yani serviks kanserini toplumlarda ki mesela hepatit B aşısı da öyledir. Yani hepatit B'ye bağlı karaciğer kanseri ve sirozunu %90 azaltan bir aşıdır bunlar. Hadi onu devlet karşılıyor. Böyle bir aşıya 10.000 lira verildiği bir nokta okey. Ama bunun daha büyük sorunlar var. Yani kanser olduğunu hani Allah korusun kimse olmasın tabii ki hani bu kötü bir durum ama günün sonunda aylık belki 50.000 lira belki 100.000 liralık ilaç tedavisi ihtiyacınız doğdu. Bu durumda da işte vatandaşımız hani son dönemde hakikaten özellikle okur yazarlığı yüksek. Hani sağlık okur yazarlığı veya daha etrafından farkında olan bireylerde de gördüğümüz tedavi alıp dediğin gibi işte daha sonra mahkeme süreciyle bunu rücu etmek gibi süreçler olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar ne kadar devam eder? Hani şu ana kadar mahkemeler anayasanın 56. maddesi olan işte devletin vatandaşın sağlığını koruması maddesinden dolayı ödüyor. Ama bu sürdürülebilir mi vatandaş için? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şahsi görüşüm bir süre sonra daha farklı kararların çıkabileceği. Çünkü şöyle de bir gerçeklik var Özgür. Yani o tedavi aldığında yaşayacak mı? Yaşamayacak. Onu bilmiyoruz. Yani onu bilmeden biz bu tedaviyi veriyoruz. Bu tamamen bir alan. Kapalı bir alan. Klinik araştırmalarda hastaların %60'ına başarı varsa demek ki 10 hastanın hani 10'unu devlet ödese 4'ü zaten tedavi olamayacak. Ama bunun hangisinin olacağını bilmiyoruz. Veya tam tersi de olabiliyor. Sadece %40'ına yarıyor hatta bazen. Hani özellikle bazı zor durumlarda.
bunu bilmediğimiz için bunu hani bu felsefi bir soru tabii ki. Hani bu hani kimse ben de başıma gelse o tedaviyi almak isterim tabii ki. Hani ne bileyim hani eşimin, annemin, kardeşi kimin başına gelirse gelse bunu isterim tabii ki çok doğal olarak. Ama bir de işin hani o insani ve EQ tarafımızı dışarıda bırakarak yapay zeka benliğimizle o IQ'yla karar verme aşamasına gelince kardeşim herkes de tedavi olamıyor. Peki o zaman biz niye herkesin tedavisini ödüyoruz? Devletçe de denebilir. Ama günün sonunda bu bir insani haktır ve anayasanın 56. maddesi bunu çok iyi tanımlamıştır. E, Bu mahkeme süreçlerinde ona dayanarak şu anda olduğu gibi olumlu ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bilmiyorum hani senin burada farklı bir görüşün var mıdır? Biraz uzattım ama kusura bakma. Estağfurullah. Farklı görüşüm yok. Sadece sektörde gördüğümüz gerçekten %41 iskonto ile birlikte artık ürünlerin Türkiye'ye gelmesi özellikle global şirketler için neredeyse mümkün olmadığı için ben buradaki Türkiye'deki ekibin aslında canla başla çalıştığının farkındayım. Bu da şunu gösteriyor ki bir şekilde bir yol, bir çıkış, bir fonlama sistemi bulmaya çalışıyorlar ki özel sigortalar olabilir, emekli sandıkları olabilir. Böylelikle ürünler Türkiye'ye gelebilsin diye. O yüzden de Türkiye'deki ekiplere de zaten bu konuda başarılar diliyorum. O olmasa başında hep konuştuğumuz ürünlerin Türkiye'ye gelmiyor olması ile ilgili daha fazla sıkıntılar yaşayacağız gibi. Bu konuştuklarımızla aslında ilişkili olarak bir sorum daha var. Eczanelerde ürünleri cepten ödemeyle alan hastaların şayet ürün geri ödemedeyse cebinden tam fiyat, tam para, tam ücret çıkması. Fakat eczane sisteminde hala geri ödeme fiyatlarının görüldüğü için arada kalan o kar farkının eczaneye kalması. Yüksek fiyatlı ürünlerde de firmaların artık bunların peşine düşmesiyle alakalı sistemler geliştiriliyor. Bununla ilgili görüşlerin neler? Çünkü bu biraz aslında haklı bir peşine düşme. Çünkü günün sonunda son kullanıcı hasta ve hastanın cebinden o para çıkıyor. Ama firmaya, üreticiye kalmıyor. Bu gibi uygulamalar, sistemler, takip sistemleri gibi şeyler piyasada olduğunu görüyoruz. Sen bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun ve bu gibi bir yaklaşım sence bakanlıklar tarafından nasıl değerlendirilir? Şimdi orada şöyle bir şey var yani en başta bu arada biraz önce sorunu kaçırdım şimdi sen bahsettin yani cepten yapılan harcamalarda durum nedir? Orada net bir şekilde son 5 yılda artış var. Yani ilaçta ve ağırlıklı olarak tıbbi cihazda bu arada biz ilaçtan konuşuyoruz da yani tıbbi cihazda durum daha farklı. Yani bugün biliyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği rakamın üstünde piyasa fiyatı oluşmuş birçok ürün var. Sosyal Güvenlik Kurumu güncelliyor. Belki onun piyasa fiyatına çekiyor. Ama piyasa yerinde durmuyor. Piyasa devam ediyor. Bir sonraki güncellemeye kadar üstüne çıkmış oluyor. Devlet Malzeme Ofisi ile bu çözülmeye çalışılıyor bir şekilde ama burada ne yazık ki hani böyle bir de facto bir durum oluşuyor. Yani bunun da nedeni son dönemdeki enflasyonist ülke koşulları biraz işte döviz kurunun olması. Çünkü orada bir de tıbbi cihazın fiyatı ilaç gibi değil. Hani firma belirli. Yapamıyor piyasa koşulları. O anlamda tabii dediğim gibi DMO sayesinde onu biraz düzenlemeye çalıştılar. Ama orada başka bir sorunlar var. Onu da belki tıbbi cihaz özel bir yaparız. Senin de sonuçta bu alanda çok deneyimin var. Sen de bir haleflik seleflik durumumuz da oldu zamanında. O anlamda hani, bence bu konuyu özelinde ayrı konuşuruz. Ama bugün daha ilaç konusu ve genel konu olduğu için hani şimdilik onu fark edelim. Şimdi soruna gelirsek eczane. Ya bu gerçekten temel bir yani bu hani ticari anlamda şöyle bakalım. Önce mevzuatsal bakalım. Hani benim işim değil ama mevzuat hani az çok bildiğim kadarıyla burada da hani Econix tarafında yaparken bu tarz çalışmalarda hani çok sevdiğimiz Sevi Bozoğlu dostumuz katılıyordu bu konuşmalara. Orada hukuki yorumlarını yapıyordu. Belki onunla da ayrı bir session yaparsın veya yaparız beraber. Şimdi orada şöyle bir durum var. Temelde bir ilacın fiyatını Sağlık Bakanlığı firmalarla işte gerekli mevzuatta belirliyor ve yayınlıyor. Sen de o fiyattan bir eczacı olarak mevzuata göre o fiyatın üstünde ilaç fiyatına satamaz.
Yani orada 110 liraysa 110 liraya satabilirsin PSF'sini. Yani perakende satış fiyatını. Ama bir de Sosyal Güvenlik Kurumu diye bir kurum var. Ve herkesin 85 milyon vatandaşımızı kucaklıyor ve bu 85 milyon vatandaşımızın ilacının parasını ödüyor. Bunu öderken de dediğim gibi %41 orijinallerde, jeneriklerde %28, işte ne bileyim kan ürünlerinde %11 gibi farklı iskontolarla diyor ki ben diyor perakende satış fiyatından şu indirimli öderim sana diyor. Yani firmayla böyle anlaşıyor. O indirimi de eczaneye de o şekilde yansıtıyor. Yani 100 liralık ürünü açıyorum çünkü bunu YouTube'a koyacağımız için hani herkes dinleyebilecek. Hani o nedenle biraz uzatıyorum. Sadece sektörümüzden insanlar değil muhtemelen. Belki araştıran bir öğrenci de dinleyecek süreci. 100 liralık bir ilacı 41 iskonto uyguladığında diyor ki eczaneye perakende satışında 100 lira sen bana 59 liraya faturalayacaksın diyor. Eczane öyle faturalıyor. Tabii doğal olarak o 100 liralık ürün aslında firmadan normalde 100 lirayken 50 liraya çıkarken ondan sonra 41 iskonto uygulandığı için eczane 69'a satacakken işte 50 olan da 41'den aşağı doğru iniyor. Ondan sonra ne oluyor işte? 24,5 daha ekle 29,5 TL'ye firma satıyor. İşte depocu alıyor. Bir rakamla eczaneye satıyor. Eczane de 50 liraya satıyor. Burada tabii ne oluyor? Aynı ilacı bu sefer vatandaş ilk başta ne dedim? Hani doktora yazdırmadan gitti kendi almak istedi. Almak istediğinde normalde 59 liraya SGK'ya faturalanacak ilaç Güvenç Koçkaya'ya 100 liraya faturalanıyor. Doğal olarak o aradaki 41 liralık fark kimin cebine gidiyor? İlaç firmasının cebine gitmiyor. Çünkü ilaç firması 29,5 liradan sattı. Depo ona göre bir rakamdan eczaneye sattı. Atıyorum 36 liradan. Eczane de aldı. 59 lira yerine 100 liraya bana sattı. Peki o 41 lira kimin hakkı? Şimdi firma da doğal olarak diyor ki kardeşim o ilaç benim. Ben SGK ile bir anlaşma yaptım ve SGK'lı hasta için bu fiyat geçerli. Normal vatandaş Güvenç Koçkaya doktora gitmedi veya doktora gitti ama SGK sisteminden ürünü almak istemedi. O ne alaka diyor ve onun peşine düşüyor. Hikaye bu aslında özünde. Peki bunun peşine düşerken ne yapıyor? İşte farklı uygulamalar yapıyorlar. İşte son dönemde görüyoruz. Bunu yapan bazı dijital yazılım şirketleri var. Bunlarla ilgili güzel araçlar geliştiriyor. Belki o arkadaşlar da gelmek isterlerse yine senin şeyinle burada davet edersin, konuşulur, edilir ondan sonra. O anlamda hani bir şey var. Bir süreç var. Burada peki kim haklı? Açıkçası ben burada firmaları biraz daha haklı görüyorum. Çünkü mal sahibi onlar. Hani günün sonunda ve onlar SGK ile yaptıkları bir anlaşma sonucunda bu ürünü piyasaya veriyor. Ama eczacılar da haklı. Çünkü onlarda da şöyle bir durum var. Bu da bir gerçek. Şimdi eczacıların fiyat karlılığı, eczanelerin ve depoların karlılıkları yine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmiş mevzuatta tanımlanıyor. Bu böyle bir gerçek var. Yani sen kafana göre bir kar marjı koyamıyorsun. Üst fiyat belli, alt fiyat belli, aradaki kademeler belli. Bu kademelerde ilacın fiyatına göre değişiyor. Ucuz fiyatlar yani düşük fiyatlı ürünlerde daha yüksek kar marjı sunuyor. Fiyat yükseldikçe daha düşük kar marjı sunuyor. Şimdi burada da şöyle bir açmazı oluyor eczanenin doğal olarak. Eczacı da diyor ki kardeşim 100 lira ilaç fiyatında ben normalde kağıt üstünde X TL kar edeceksem 10 lira atıyorum. Fiyat 50 lira olsa bu %10 yani %10 değil de %15 15 lira kar edecekken diyor 100 liralık ilaçta. %15 kar marjım olacakken diyor. Sen bunu normalde 59 liraya sattığım için kar marjım da %15'e de devam aynı kar marjım konuyor. Çünkü orada bir değişmiyor. Ama halbuki diyor ben diyor 59 liraya sattığım ürünce kar marjımın %25 olması gerekir. Çünkü daha o düşük ürün. Peki benim kaybımı kim ödeyecek diyor eczanelerde doğal olarak. Ve bunu Türkiye Eczacılar Birliği de bunun peşinde koşuyor. Şimdi Türkiye Eczacılar Birliği bunun peşinde koşarken kardeşim benim de bir yerden kar etmem lazım. Firmaya da diyor ki sen de bana bunu bırak. Yani ben de burada 41 liramı alayım. Hani cepten harcamaya. Firma da diyor ki firma onu vermiyor, ötekini vermiyor. O %15'i 25 yapmaya için bir
O bu arada o firmanın işi mi? O da ayrı bir tartışma konusu. O sonuçta mevzuatın tanımlayan yürütücülerin veya en azından düzenleyici kurumların kararında olan bir şey. Burada böyle bir çatışma ortamı var. Ve de facto bir durum oluşmuş durumda yine. Kimse bu duruma bulaşmıyor. İşte arada duyuyoruz. İşte bir firma işte diyor ki ben diyor iskonto yapıyorum. Mesela geçenlerde bir firmanın öyle bir konusu olmuş anladığım kadarıyla. Geri ödenmeyen bir ürünü kamuya iskonto verircesine %41'den piyasaya vermiş. %41 iskontoyla. Demiş ki vatandaş, hani ben kamu bunu ödemese de vatandaş kamu fiyatından alsın. Ve burada tavsiye niteliğinde bir şey yapmış. Ne olmuş? Hemen birileri, hani ilgili meslek örgütleri hemen firmaya yazı göndermiş. Ne demek sen şimdi bize fiyat mı şey? Hayır diyor, yani hani yaptığı bir şey yok ki. Bu tavsiye niteliğinde ben 41 iskontoyla veriyorum. Sen de mümkünse bu iskontoyu uygula PSF'ne. Yani çünkü en başa dönüyorum. Fiyatı düşürebilirsin ama yükseltemezsin. Sen düşük alıyorsan düşükle de satabilirsin. Kimse sana niye yüksek satıyorsun demez. Yani sonuçta bir ürünün karlılığı giriş faturası belli, çıkış faturası. Sen giriş faturan var, çıkış faturan yoksa veya girişle çıkış faturan arasında uyumsuzluğu varsa, nasıl diyeyim? Stok uyumsuzluğu varsa o başka bir mevzu. O Maliye Bakanlığı'nın işi. Hani o bizim işimiz değil. Oraya girme istersen. Oraya girmiyoruz. Hani ne oluyor? Sonra stok hafları geliyor. Yani en cümle burada gerçekten bir defakto durum var. Zaten burada biz hani bu durumların olduğundan bahsediyoruz. Çözüm önerisine açıkçası eczacılara o düşen fiyattan kaynaklanan, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nunla yaptıkları anlaşmadan kaynaklanan kar marjı bir şekilde verilmeli. Eczacılarda, depocularda firmaların TGK dışında satılan ürünlerden oluşacak olan haklarını verecek bir sistem olmalı. Yani ikisi de aynı anda olmalı. Kimse hak mahrumiyetine. Çünkü eczacıların da burada gerçekten yani en az %10 kar marjı kaybı var. Yani bu çok net. Hani bugün hani reçeteli ürünlerde o kar marjı kaybını da işte o cepten yapılan, yaklaşık ilacın %17'si de cepten dönüyor. Öznur son rakamlar onu gösteriyor. O %17'deki 41'den zaten o %10'a giriyor. Yani o kaybı, o %10, hani %85'lik pazardaki %10 zaten %8,5'a tekabül ediyor. %15'lik pazarda da %40'a geldiğinde de o da işte %6. Yine bak da kafa kafaya gelir gibi. %2 yine zararı var ama işte onu dengeliyor. Hikaye bu. Aslında bunun onu öyle yapsa, bu da bunu böyle yapsa iş bitecek. Ama böyle bir defakto durum var şu anda piyasada. Bir orta yol bulunmalı diyorsun yani ez cümle. Evet. Aynen öyle. Peki bu bütün sektörle ilgili söyledikleri için çok teşekkürler. Bir taraftan da aslında şunu konuşmak istiyorum seninle. Şu an tahmin ediyorum ve umuyorum ki sadece bizi dinleyenler pazar erişim departmanlarında çalışan ya da bu alanda ilgisi olan kişiler değil. Aynı zamanda sektörün ticari departmanlarında olan, belki de sektörün satış tarafında, hekim tarafında, hastane tarafında birçok zorluğunu çeken, pazarlama kısmında, mediko marketing alanında paydaşlarımız olan kişilerde olduğunu umut ediyorum. Pazar erişim departmanı bir destek departman her zaman. Fakat destek departmanlar olarak biz başka ticari departmanlara nasıl bilgi sağlayabiliriz? Onları nasıl bilgiyle besleyebiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz Market Access Today ve aynı zamanda Econix olarak zaten elimizde halka açık olan datayla yaptığımız çalışmalar var. Burada biz zaman içinde görüyoruz ki bazı terapi alanlarında, bazı hastalık alanlarında çok kıymetli veriler elde ediyoruz. Bu gibi verilerden hangileri sence ticari departmanların ilgisini çekebilir, onların işlerine yarayabilir ya da onların işlerini daha kolaylaştırabiliriz? Bu konuyla ilgili görüşlerini rica edeceğim. Şimdi çok teşekkürler. Bilmiyorum, son sorun mu veya başka son sorun. Son sorun. Bir saate de yaklaştık takriben. Şöyle diyebiliriz herhalde. Şimdi pazar erişimi aslında hasta erişimidir. Yani hastaya ürünü, tedaviyi, bu sağlığı diyelim hastaya ulaştırma işidir. O anlamda aslında pazar erişim çalışmaları
senin de çok iyi bildiğin gibi hani çok öncesinde başlıyor. Ta faz 1'de faz 2'de başlıyor aslında. Yani ürünün doğru konumlanması, doğru fiyatlanması, işte olası geri ödeme durumu, geri ödenmeme durumu, işte ödeme istekliliği, hani İngilizcesi early payer engagement, hani Türkçesi çevirince erken ödeyici nişanlanması gibi bir şey oluyor hani. Tabii dedim ya şimdi tam Türkçe olamıyor. Ee, Ondan sonra veya en azından araştırmaları diyelim. Bunlarla başlayan bir süreç aslında globalde baktığımızda. Lokal ölçekte baktığımızda da işte ruhsatla başlayan süreçte geliyor. Ama aslında ruhsattan da önce pazar erişimin iş tarafına yani firmanın ticari tarafına bazı bilgiler sağlayabildiğini biliyoruz. Örneğin işte A ürünü geldiğinde bu ürünün Türkiye'ye politik anlamda, sağlık politikası anlamda, politik deyince şey olmasın, sağlık politikası anlamda e, nasıl ilerleyebilir? Yeterli altyapı var mı? Hekimler bu konuda biliyor mu? Mevzuatsal düzenlemeler doğru mu? Ondan sonra geldiğinde işte kabul nasıl olacak ondan sonra? Rekabet Bir bilgisi belki de rekabet pazarda var bilgisi. mı? Aynen Evet. lütfen sen de şey yap. Beni tamamla. Şimdi sen benden bazı konuları çok daha iyi biliyorsun. Yani şimdi Estağfurullah. Hiç onun için burada söylemedim. Sen tabii yorulmuşsundur belki diye sadece hatırlatmak aynen istedim. öyle. Aynı zamanda piyasaya çıkmadan önce rakipler, piyasada var olan ürünler, fiyatları, hangi endikasyonlarla varlar, hangi endikasyon kriterlerinde geri ödeme alıyorlar gibi ya da işte tahmini piyasaya çıkıldığında olması beklenen referans fiyatlarla alınacak fiyat, geri ödeme fiyatları gibi analizler, early engagement dediğimiz o en az 3 yıl, 3 ila 5 yıl arasındaki süreçte incelediğimiz datalar. Aynen ya mesela şu bile şey bence şu verilerin de mesela FDA'de ne onay aldı? EMA onayı ne? Rekabetin ve Türkiye onayı ne? Türkiye geri ödemesi ne? Hani mesela. Bu bile senin gelecek ürününün hani ne ruhsat onayı alacağını ve muhtemel ne geri ödeme alacağını tahminle işte bunlar temelde pazar erişim departmanının dediğin gibi yaptığı işler. Biz de hani en azından bu programın sponsoru olan Econix araştırma olarak da bu tarz çalışmaları e, yapmaktayız. Keza mesela şunlar da yapılabilir. Örneğin Türkiye'de referans fiyat alacak bu ürün. Bir fiyatı olacak. Peki hangi ülkeleri etkileyecek? O ülkelerde şu anda rekabetin fiyatı ne? Gibi mesela bu tarz analizler de yine. Çünkü senin de çok iyi bildiğin gibi sektörde en temel sorunlardan birisi Türkiye'nin başka ülkelere referans olması. Yani bu bir açmaz yani hani gerçekten. Ama ve genel olarak şöyle bir korku var globallerde doğal olarak global merkez ofislerinde firmaların. İşte Türkiye'ye verirsek atıyorum Rusya'da fiyatımız etkilenir. Şimdi biz böyle bir soruyla karşılaştık bir firma analizimizde. Şunu gördük. Hiç alakası yok. E, Zaten halihazırda rekabet ürünler işte X ülkesinde çok daha uygun fiyata, Türkiye'de daha pahalı bir fiyata satılıyorken yani dolar bazında veya euro bazında. Bu da demek ki tam olarak doğru bir bilgi olmayabiliyor ondan sonra. Bu tip verilerin teyidi ve analizinin dediğin gibi belki ruhsattan bir sene önce yani ruhsat sürecini başlatmadan da bir sene önce yapılmasının ticari tarafın önünü görmesi, işte saha planlaması, mesela QL mapping yani o nedir? İşte ee, doğru uzmanların tespiti, uzman haritalaması. Key Opinion Leader denilen bireylerin, hocaların işte yeni bir indikasyonda, yeni bir hastalıkta giriyorsunuz. Ve bunun için kim bu işi yapar, nasıl bulacaksınız? Biz Econix araştırma olarak bununla yönelik dijital bazı araçlar geliştirdik. Yani yapıyoruz bunu. Mesela bu çok önemli bir şey. Çünkü sizin ruhsattan önceki süreçte onlarla aslında o ürünün muhtemel Türkiye'ye geldiği durumdaki ihtimallerini tartışmanız, uzman toplantıları, Delphi paneller yapmanız gerekiyor ki doğru ilerleyin. Sonuçta bunlar burada harcanacak zaman ve para, o ürünün ruhsat ve geri ödeme sürecindeki harcanacak paranın ve onu da geçtim, saha ekibinin kurgulanmasında harcanacak paranın çok daha azında. Bugün geri ödemeye başvurmak için bir firma değil mi? Orijinal firma
asgari ücretin brütünün 20 katını ödemesi gerekiyor. 23.500 lira asgari ücretin şeyi. 20 katı dediğimizde 470 bin lira. Yani yarım milyon TL'nin sadece geri ödeme başvurusu. Şimdi siz geri ödeme alamayacağınız ama willing to pay üzerine, yani ödeme istekleriyle belki özel pazarda yer alacağınız bir ürün için geri ödemeye başvurur musunuz? Başvurursunuz belki. O başka bir şey. Orada onu bilemem. O ticari bir karar. Ama en azından bunu bilip ona göre bir yapılanmak. Bu neden ona göre yapılanmak? Şimdi siz bunu bilmeden yola çıktınız diyelim ki, bu çalışmaları yapmadınız. Saha ekibiniz var. 10 kişi. Türkiye'nin her yerinde. 20 kişi. Her neyse. Onun yerine 20 kişilik bir saha ekibi organize etmek yerine örneğin dersiniz ki biz zaten özel pazarda yer alacağız. Türkiye'nin özel pazarı da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Hani Antalya'yı da biraz alalım ama yok yani hani. Tamam, hani bu zaten bu 4 ili, Antalya'yı da kapsayalım. 5 ili aldığınızda Türkiye'nin cepten yapılan harcamasının %75-80'ini zaten kapsıyorsunuz. Yani o zaman siz zaten bu 5 ile, yani ticari anlamda 5 ile odaklanırsınız. Hatta sadece İstanbul'a odaklanırsınız gerekirse. Çünkü zaten o %80'in de yarısını İstanbul yapıyor. Hani o zaman hani ticari anlamda sadece bu arada bu ilaçlar için değil. Bu son dönemde gündemde olan gıda takviyeleri vesaire için de bu geçerli. Bu tarz çalışmalar yapılması lazım. Ve bu tarz çalışmalar yapılmamış. Bazen bizim de içinde olduğumuz ve hani yapılsaymış aslında hiç içinde olmayacağımız. Çünkü hani içinde olduğumuz an çok geç artık yani. Evet, zaten tamam, ürün bir şekilde gelmiş, evet, öyle ya da böyle. Hani yapsak da olur, yapmasak da olur artık. Tamam, biz yine paramızı kazanıyoruz ama keşke bu parayı çok daha önceden daha azını bu arada kazansaydık. Firma da daha azını harcasaydı ve hiç olmasaydı. Doğru. Kesinlikle. Yani şunu da ez cümle şöyle özetlemek istiyorum. Umarım bana katılırsın. Simülasyonlar, ürünlerin pazara gelmeden önceki simülasyonları elimizdeki halka açık verilerle yapılabilir. Bu verilerle ticari departmanlar önlerini çok daha iyi görebilirler. Ve günün sonunda başarılı bir ruhsat alımı ve geri ödeme başarısı kazanıldığında da kimse sürprizle, fiyat adına sürprizle ya da edükasyon kısıtlamaları adına sürprizle karşılaşmaz diye özetliyorum. Aynen, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Güvenç, bugün verdiğin bilgiler için, fikirlerini paylaştığın için. Bugünlük benden ve bence bizden bu kadar. Sosyal medyada bizi seyreden herkesin yorumla ve sorularıyla bir şekilde bize ulaşmasını rica ediyoruz ki bir sonraki programda o konulara daha çok ağırlık verelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sen en son kapanış için bir şeyler söylemek ister misin? Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu fikri verdiğin ve bugün hani ilk programımızı yapma şansımız olduğu için dilerim devam ederiz ve güzel aklımızdakileri, konuştuklarımızı hayata geçiririz. Yabancı konuklarımızla zaten Market Access Today takip edenler bilir. Tamamen yurt dışına odaklı. Boston'da merkezi Boston olarak gözüken resmi olarak bir yapı. Amacımız da global bir pazar erişim medyası yaratmak. Ama bunu globalden lokale değil, lokalden globale deniyoruz. Bir kere de öyle olsun. Bir kere de öyle olsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere o zaman.